Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Bugün efendim bu İstanbul Sözleşmesi ile de bağlantısı olan kadın cinayetlerinde büyük rolü olan zina yasasını konuşalım istiyorum. Zina yasası var mıydı? Bu suç muydu? Geçmişte nasıldı? Bugün ne yöne evrildi? İddia edildiği gibi bunu iktidar mı AK Parti mi kaldırdı yürürlükten? Nasıl oldu? Neler oldu? Bunlardan bahsedelim istiyorum. Ve tarafsız ve bağımsız bir şekilde tabii ki. Çünkü ben bunun biraz siyasi yönünden ziyade toplumsal bir sorun olduğunu, toplumsal yönünün daha önemli olduğunu düşünüyorum ki keza biz de bugün burada siyasal yönünü değil, toplumsal yönünü konuşacağız. Tarafsız ve bağımsız bir şekilde bizim kanalımıza özel efendim. Öncelikle efendim zina yasası diye bir yasa, bir başlık geçmişte de yoktu, bugün de yok. Yani böyle özel bir başlık ayrılmamıştı aslında bu konuya. Yalnız eski yasada 1926 sayılı eski Türk Ceza Kanunu'nda madde olarak düzenlenmişti. Nikahsız birlikte olan, özellikle eş olup da nikahsız birliktelik yaşayanları yine Türk Ceza Kanunu'nun kapsamında değerlendirilip bunun bir suç unsuru olduğu belirtilerek bir cezai müeyyide uygulanıyordu. Geçmişte zina eski ceza kanunu olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 440 ve 441. maddelerinde suç olarak düzenlenmişti. Yani özel bir başlık ayrılmamıştı. Türk Ceza Kanunu'nun 440 ve 441. maddelerinde suç olarak düzenlenmişti. Olduğu gibi size aktarıyorum. 1926 tarih ve 765 sayılı eski kanundan bahsediyoruz. 440. maddesi uyarınca zina eden zevce yani kadın hakkında 3 aydan 30 aya kadar hapis cezası tertip olunur ifadesi yer alıyor. Bunu olduğu gibi de yani maddeyi olduğu gibi de açıklama bölümüne bırakacağım. Zevcenin yani kadının bu fiili şerik olan, bu fiiline iştirak eden kimse hakkında dahi aynı ceza hükmedilir ifadesi yer alıyordu. Aynı şekilde yine 1926 tarih ve 765 sayılı kanunun 441. maddesi uyarınca karısıyla birlikte ikamet etmekte olduğu halde yahut herkesçe bilinecek surette başka bir yerde karı koca gibi geçinmek, nikahsız kadın tutmakta olan koca hakkında yine eski yasa uyarınca 3 aydan 30 aya kadar hapis cezası hükmolunur şeklindeydi bu yasa. Şimdi bu yasa özel bir başlık değildi. Buraya dikkat edin. Türk Ceza Kanunları kapsamında değerlendiriliyordu. Özellikle yasa evli olup da bir başkasıyla nikahsız birliktelik yaşamak isteyen kadın ve erkeği cezalandırılıyordu. Geçmişteki uygulanış biçimlerini incelediğimizde de işte 3 aydan 30 aya kadar olan cezalar bazen bu para cezasına çevrilebiliyordu. Bazen kadının boşanmasıyla sonuçlandığı için nafakaya hükmolunuyordu. Uygulanış biçimi değişiyordu. Lakin eski Türk Ceza Kanunu'nda zina suçtu efendim. Daha sonra efendim 1996 yılına gelindiğinde işte o 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesi yani erkeğin zina yapmasını suç kabul eden 441. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin 23.09.1996 tarih ve 1996 2535 ek sayılı kararı ile
iptal edildi efendim 96'da erkeğin zina yapmasını suç sayan madde 96'da ek sayılı kararla Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Ardından 1998'e gelindiğinde de yine 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun kadının zina yapmasını suç sayan 440. maddesi yine benzer şekilde aynı gerekçeyle 1996'da olduğu gibi aynı gerekçeyle efendim iptal edildi. Böylelikle bu durum böyle topal eksik bir şekilde 2004 yılına kadar geldi. Şimdi buraya dikkat edin. 1996 ve 98'de iptal edildi. Anayasa Mahkemesi kararıyla zina suç unsuru olmaktan çıkartıldı. Yani Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri içerisinden çıkartıldı. Bu haliyle 2004 tarihine kadar gelindiğinde 2004 tarihinde oturdular 765 oturmadılar aslında arka planı da var. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu değişti efendim 2004 tarihinde. Türk Ceza Kanunu'nun değiştiği 2004 süreci efendim hatırlayanlar bilir hararetli tartışmalara sahne oluyordu. Dindar mütedeyyin kesim zinanın Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği konusunda vurgu yapıyor. Tartışma programları yapılıyor, köşe yazıları yazılıyor. Bir taraftan Avrupa Birliği ve seküler kesim bunun insan haklarına aykırı olduğunu iddia ediyor. Böyle bir baskı da var Avrupa Birliği tarafından. Böylelikle efendim bu hararetli tartışmaların ışığında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu değişiyor. En nihayetinde 26.09.2004 tarihinde 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe giriyor efendim. Yeni yasanın yani 2004 tarihli ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'nda Avrupa Birliği'nin de baskısıyla zina suç olarak düzenlenmemiş oluyor. Yani yeni yasada böyle bir suç yok. Yeni düzenlenen yasada da yok. Eski yasadan zaten 96-98'de çıkartılmıştı. Yasa komple değiştiği için böyle bir suç unsuru ceza kanunları kapsamında yok efendim. Avrupa Birliği'nin de baskısıyla yeni düzenlenen 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu'nda yer almadı. Yalnız buraya dikkat edelim efendim. Aslında yani bu o parti dönemiydi, bu parti dönemiydi, şu parti yüzünden oldu, bu parti yüzünden oldu kısmına çok ben katılmıyorum. Yani 96'da AK Parti yoktu. Evet 2004'te AK Parti'nin yeni iktidar olduğu dönemde lakin yasayı aslında AK Parti hazır buldu. Kucağına düştü. Çünkü bunun hazırlıkları daha evvel başladı. Bakın efendim 1985 yılında hazırlanmaya başlandı. Bu yasa AK Parti iktidarına kadar 3 tane hükümet değişti. 40 tane hükümet değişti. AK Parti'nin iktidarına kadar da 3 tane taslak hazırlandı zaten 1985 yılından bu yana. Son taslakta efendim 1998'de hazırlanmıştı. Yani kadının zina yapmasının suç unsuru olmaktan çıkartan 98 yılında ilk taslakta hazırlanmıştı. 2000-2001 tarihine gelindiğinde hükümet tasarısı olarak meclise sunuldu. Yani AK Parti iktidarında meclise sunuldu. Lakin hazır geldi bu onların kucağına ve hazır sundular. Çünkü Ecevit hükümetinin Adalet Bakanı hatırlayan bilir Profesör Doktor Hikmet Sami Türk tasarıyı yeniden incelettirdi ve
bu meclise sunuldu. Yani aslında hazır AKP'ye taslak sunulmuş oldu. AKP'de buldu ve bunu tartışmaya açtı. Haliyle efendim tasarıyı meclisten çıkarmak da bugünkü o günde iktidar olan bugünkü AK Parti'ye nasip oldu. Yani efendim bu yasa taslağı AKP'nin çıkardığı bir yasa taslağı değil, hazır kucağına geldi. Hal böyle olunca da bu yasanın nimetlerinden herkes faydalandığı gibi herkes de faydalandı aslında. Bunun bir siyasi partisi yoktu efendim. Yani kimse burada iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına derler ya, tarafsız ve bağımsız bakmak zorundayız. Yani bakın, önemli olan bir şeyi düzeltmek istiyorsak, bir eksiğimizi düzeltmek istiyorsak kendimize ayna tutmak zorundayız. Önce kendimize ayna tutmak zorundayız ve tarafsız ve bağımsız olmak zorundayız. Yani o iyi, ben kötü, o kötü, ben iyi. Hayır, bu böyle bir şey yok. Yani senin de kötü yönlerin var, iyi yönlerin var. Yaptığın iyi işler var, yaptığın kötü işler var. Biz ne zaman ki kişilerden ve gruplardan, kitlelerden, partilerden bağımsız yapılan iş ve eylemleri konuşmaya, tartışmaya, yanlışları görmeye başlarız. Ancak o zaman gelişmişlik seviyemiz artar. İşte o yüzden efendim bunun o partisi bu partisi herkes kullandı bunu. Bunun nimetlerinden hemen hemen herkes faydalandı. Bu nedenle efendim yani ben bunun siyasi miydi, yasanın çıkması siyasi miydi, değil miydi? Bu tartışmalara sırf bu yüzden girmiyorum. Bilinen bir gerçek var ki bu Anayasa Mahkemesi'nin kararıydı. Ben şahsen bunun siyasetten öte bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani siyasi olmadığını, siyaset ötesi, partiler ötesi, partilerden daha ileride bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yasanın temeli, yani Türk Ceza Kanunu'nun temellerinin 1985'te atıldığını düşünürseniz aslında 1980'li yıllarda bazı şeylerin temelleri atıldı. Bugün hayal edilen toplumun temelleri aslında o zamandan atıldı. Yani çok başka bir şey tezahür ediyorlardı aslında. Bugün işte o tezahür ettikleri sonuca da ulaşmaya sanki yaklaştılar gibi görünüyor. Yani bugün LGBT'nin çoğalması, ondan sonra eşcinselliğin artması, çocukların, gençlerin çok toplumdan uzaklaşması, ailelerinden uzaklaşması, kadınların aldatması ve bu nedenle cinayete varan sonuçlarla karşılaşıyor olmamız aslında sanki arşivleri incelediğinizde sanki bir toplum hayal ediyorlardı ve o topluma yaklaşıyorlarmış gibi de bir algı oluşmuyor değil insanda. Ben o yüzden bunun bir siyasi karar olmadığını, siyaset ötesi bir karar olduğunu, siyasilerin de bunu görmediğini düşünüyorum. Burada asıl mesele toplumu nasıl etkilediği. Yani gerçekten zina yasası, yani Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırılması, gerçekten serbest bırakılması bizim ahlakımızı mı bozdu? Toplumun gerçekten ahlakını mı bozdu? Burada asıl üzerinde durulması gereken nokta bu. Ben burada yine bu şekilde düşünmüyorum. Yine ayrışıyorum böyle düşünenlerden. Çünkü bakın bu tespitte bulunanlar da vardır muhtemelen. Bizim toplumumuzda asıl mesele bu değil aslında. Bakın efendim, bizim toplumumuzda ahlaki deformasyon bugün başlamadı. Yani toplum olarak ahlaki çöküntümüz 70 yılın neticesi aslında. Yani geçmişi var, evveliyatı var. Zaten toplumda tabii ki de geçmişe baktığımızda geçmişte iyi insanların sayısı
daha fazlaydı, ahlaklı insanların sayısı daha fazlaydı, dindar mütedeyyin insanların sayısı daha fazlaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada orada da bir azalma söz konusu. Ama zaten toplum olarak bizim ahlaki olarak değerlerimizle bir problemimiz vardı zaten. Problemli bir toplumduk. Bugün geldiğimiz noktada ise ahlaksızlık kavram olarak aslında meşrulaştırıldı. Yani mübah olmaya başladı. Ama bana mübah, sana yasak. Yani ben yapabilirim ama sen yaptığında seni linç edebilirim. Bu mahalle ortamında da böyle. Apartmanın ortamında da öyle. Benim kızım erkeklerle gezebilir. Bunda bir bahis yok. Bahis görmüyorum. Normal karşılıyorum. Ama komşunun kızı gezdiğinde onu linç edebiliyorum. İşte zaten o bana mübah sana yasak kavramı ve bakış açısı bir noktada da aslında ahlaksızlığın meşrulaştırılmış halidir. İşte o zinanın suç olmaktan çıkması da bir anlamda aile içerisindeki aldatmaları meşru kıldı. Problem de burada başladı zaten. İşte efendim bugün geldiğimiz noktada o ahlaksızlığın cezalandırılmadığı, meşrulaştığı ortamda, çünkü meşrulaştırmak cezalandırmaktan geçer. Yani bir şeyi hırsızlık yapanı cezalandırmazsanız hırsızlığı meşru kılmış olursunuz. İşte o meşrulaştırma, cezalandırmamanın getirdiği nokta bizi o ahlaki deformasyonu, yasaların değişmesi o ahlaki deformasyonu ortaya çıkardı. Ayan beyan görünür hale getirdi aslında. Yasada sorun yok. Yasanın kullanılabilirliğinde sorun var. İşte o ahlaki deformasyona uğrayan toplumdaki bireyler bu yasanın açığını yakalayıp bu yasayı kendi menfi çıkarları doğrultusunda kullandığı için zaten problem başlıyor. Yani özetle yasanın içeriğinde ya da yasanın uygulanış biçiminde problem yok. Yasanın uygulayıcılarında problem var. Keşke bu yasa değişmeden önce toplumun altyapısı, kültürel altyapısı, eğitim altyapısı, özellikle kadının kültürel ve eğitim altyapısı buna hazırlansaydı. Hazırlanmadığı için zaten biz bu sorunsalı yaşıyoruz bugün. Yani o yüzden zaten bir kesim bu yasayı serbest neden bıraktınız diyor. Bu yüzden zaten kadın işte aldatıyor diyor. Bu yüzden aldatmıyor aslında. Kadının kültürel ve eğitim altyapısı olmadığı için aldatıyor. Yasayla çok ilgisi yok. Yasa sadece bu düsturda olan kadın ve erkeği koruyor sadece. Yani cezalandırmıyor sadece. Sorun yasada değil, sorun işte o toplumsal yapının kendi içerisindeki çöküntüde maalesef. Hal böyle olunca efendim bu durumda aldatılan kadın veya erkeğin, hatta çocukların mağduriyetine sebebiyet veriyor. Mağdur olmasına bu yasa bu haliyle kadının ve erkeğin, aldatılan kadının ve erkeğin mağdur olmasına sebebiyet veriyor efendim. İşte insan haklarına aykırı olan kısım tam olarak burası. Keşke bu yasa dediğimiz gibi bu haliyle düzenlenmeden önce toplumun altyapısı hazırlanmış olsaydı. Hazırlanmadan böyle bir serbestiyetin verilmesi daha ağır, travmatik ve vahim toplumsal sonuçlara sebebiyet verdi aslında. Toplumun altyapısı buna hazırlanmadığı için işte o aldatılan eşin konuyu cinayete vardırmasını dahi görür hale geldik. Yani işte o kadının aldatması,
kadının aldatmasını erkeğin kaldıramaması neticesinde ortaya çıkan işte o vahim sahne, vahim tablolar aslında bu düşünülmeden, toplumun altyapısı hazırlanmadan ortaya konulan bu yasanın da aslında bir noktada bu serbestiyetin de payı var. Bu cinayetlerde maalesef gerçeği görmek zorundayız. Tabii ki de bu yasaya baktığımız zaman çok medeni bir yasa değildi yani. 90'lı yılları hatırlayanlar bilir. Her hafta Savaş Ay'ın bir oteli bastığını izletiyorlardı milyonlara, tüm Türkiye'ye. İşte her hafta bir otel basıldı. Nikahsız birliktelikler, zina yapılıyor falan filan, böyle bir algı da vardı aslında ekranlarda. Hoş görüntüler değildi. Kabul ediyorum. Medeni bir durumda değil. Bunu da kabul ediyorum. Medeni dünyaya uyumlu bir yasada değil. Yani zinanın cezalandırılması medeni de değil. Kabul ediyorum bunu. Lakin tamamen suç olmaktan çıkarmak da doğru değil. Çünkü bir taraftan yani uç noktalarda gitmeyelim. Çünkü bir taraftan evet, ne yapalım yani, karısını aldatan adamı veya kocasını aldatan kadını 40 satır 40 katırla mı ne yapalım, nasıl cezalandıralım yani, bu biraz medeni dünyayla da çok çağdaş, dünyayla da bağdaşmayan bir durum olur. Hoş olmaz. Evet, kabul ediyoruz bunu. Lakin en azından bunu kusurlu bir hareket kabul edelim. Yani kadının aldatmasını, erkeğin aldatmasını kusurlu bir hareket kabul edelim ve boşanma sebebi sayalım en azından. Yani bunu kabahat diyemeyiz buna yani. Erkek yanıldı, kadın yanılabilir, insan doğası beşer şaşar. Yani bundan dolayı kimseyi yadırgayamayız, yargılayamayız. Tabii ki de yargılama konusu yapamayız. Lakin en azından bunu bir kusurlu hareket kabul edelim. Bir tutanağa bağlanmasına alan açalım ki kadın da erkek de boşanabilsin. Bu haliyle bu yasa fecihat. Çünkü erkek karısını boşayamıyor bu sebepten dolayı, kadın da kocasını bu sebepten dolayı boşayamıyor. Yani medeni kanunda, Türk Ceza Kanunu'nda evet bunu suç olarak saymadığı gibi bunu bir boşanma sebebi de saymıyor. En azından bunu boşanma sebebi sayalım ki boşanmaları kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Boşanmaları kolaylaştırmadığımız, zorlaştırdığımız için zaten kadın ölümlerinin sayısı artıyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi diyor ki kadın, hani kadın haklarını savunduğunu iddia ederken kadının boşanmasını kolaylaştırmıyor. Tam tersi, kadının boşanmasını zorlaştırıyor İstanbul Sözleşmesi'ndeki maddeler. Bakın mesela özellikle bu, yani bunu konuşurken oraya atlamayalım, hemen geçiş yapalım. Mesela zina yasasının Türk Ceza Kanunu'ndan çıkartılmış olması, yani bunun kusurlu bir davranış olarak kabul edilmemesi mesela. Bugünkü haliyle karısı tarafından aldatılan adama boşanma olanağı sağlamıyor. Mesela adam diyor ki polise gidiyor, işte karım tarafından aldatıldım, yani ben aldatıldım, gidelim işte eşimi basalım veya görüntü alalım, bununla ilgili bir tutanak tutalım, bir şey yapalım da ben boşanabileyim, yani en azından boşanabileyim. Hayır diyor kolluk kuvvetleri, böyle bir yetkimiz bizim yok. Yasa böyle bir şeye müsaade etmiyor çünkü. Dolayısıyla boşanabiliyorsan başka bir sebepten git boşan, ne yapıyorsan yap diyor. Karısından boşanmak isteyen adam, yani ya madem beni aldatıyorsun gel boşanalım dediğinde adam, bazı kadınlar boşanmaya da yanaşmıyor mesela. Boşanmak istemiyor kocasından.
Çünkü kocası variyetli bazı kadınların. O varlığı da bırakamıyor. O varlıktan da kopamıyor. Dost tuttuğundan da kopamıyor. Yani ne yardan geçerim ne serden geçerim durumu söz konusu. Bunu kaldıramayan, bu durumu kaldıramayan adam, erkek ne yapıyor? Diyor ki o zaman ben de seni öldüreyim de senden kurtulayım madem. Seni boşayamıyorum. O zaman öldüreyim de kurtulayım kafasında kurmaya başlıyor adamcağız. Yani şimdi adamcağızı masum göstermiyorum. Yasanın bir insanın nasıl zıvanadan çıkardığını size anlatmaya çalışıyorum. Öldüren hiç kimseyi masum görmüyoruz tabii ki de. Bu değil mesele. Ama işin bir özü var. Yani bir derunu var. Her insanın bir nefsi ve o nefsin sıkışma durumu var. Bu erkeği sıkıştıran bir durumdur efendim. Yani şöyle düşünün. Akşam eve gidiyorsunuz. Eşinize Allah korusun, yaşatmasın kimseye, ayrı konu. Eşinizi biriyle basıyorsunuz ve diyor ki size yasa, biz bir şey yapamayız. Bu durum yasalara aykırı bir durum değil. Ya en azından boşayalım, tamam. Yasalara aykırı olmaz, oraya suç unsuru koymayalım, suçlamayalım kadını veya erkeği. Aynı şekilde kadın akşam eve gidiyor, işten gidiyor. Şöyle düşünün, kocamı evde başka bir adamla basıyorum. Cinnet geçirir bir kadın. Bu sebepten dolayı da ben yani başka bir sebep bulmam lazım boşamak için. Bu sebepten boşayamıyorum. Başka bir sebep bulmam lazım. Bu insana zulümdür efendim. İnsan haklarına aykırıdır, zulümdür. En azından tamam, amenna kabul ediyorum. Medeni bir durum değildir. Görüntülerde zaten medeni değildir. Bunlardan detay var ama en azından çocukların selameti için, kadının ruh sağlığı için, erkeğin psikolojisinin bozulmaması için, toplumun psikolojisinin bozulmaması için, mutlu olabilmemiz için, ruh sağlığımız için en azından bunu kusurlu bir hareket görelim efendim. Bunu en azından kusurlu bir hareket görüp boşanma sebebi sayalım efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Her fırsatta söylüyorum. Detaylı konuşacağız. Her şeyi konuşacağız kadın ve toplumla ilgili. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.